Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çikolata sevenler bu videomu sonuna kadar izlemelisiniz. Çünkü size bol çikolatalı ve muzlu yaş pasta yapıyorum. Ayrıca pandispanyasını yaparken yumurtanın sarısını ve beyazını ayırmıyorum. O zaman başlıyorum. Pandispanyası için ilk olarak 5 adet yumurtayı ve 1,5 su bardağı toz şekeri mutfak şefine alıp 7-8 dakika çırpıyorum. İlla mutfak şefinde çırpmanıza gerek yok. İsterseniz el mikseri de kullanabilirsiniz. Bir 5 dakika şekerle yumurtayı çırptıktan sonra makineyi durdurmadan bir paket vanilyayı ekliyorum. Baloncuklar oluşmaya başladı. 7-8 dakika çırpmanız yeterli gelecektir. Bu aşamada yarım çay bardağı ılık su ve 3 yemek kaşığı yağ ekleyip tekrar çırpın. Ben maalesef yağ ve ılık su koymayı unuttum. Siz unutmayın. Kuru malzemelerin hepsini bir kaba eliyorum. 1,5 su bardağı un, yarım su bardağından biraz fazla mısır nişastası, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyip eliyorum. Ve hepsini bir güzel harmanladıktan sonra azar azar harcı ekleyip spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Çok hızlı karıştırmayın. Pandispanyanın havası kaçmasın. Bu arada fırını 170 derecede ısıtmaya başladım. Kalan kuru malzemeleri de ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu ölçüler için 20 santimlik bir kalıp kullanacağım. Siz isterseniz 22 santimlik de kullanabilirsiniz. Artık harcı kalıba alabilirim. Kalıbın alt tabanı olmadığı için ilk folyo serip daha sonra üzerine yağlı kağıt serdim. Kenarlarından harç akmasın diye iyice sıkıştırdım. Fırına girmeye hazır pandispanya pişerken pasta kremasını hazırlamaya başlıyorum. 2 paket kakaolu pasta kreması kullanıyorum. Normalde bir paket için 1,5 su bardağı süt kullanılır. Ben 2 paket kullandığım için 3 su bardağı soğuk süt ekliyorum ve kıvam alana kadar çırpmaya başlıyorum. Krema hazır. İyice soğuması için dolaba kaldırıyorum. Pandispanya pişti. Oda ısısına geldikten sonra kalıptan çıkardım. Ne güzel kabarmış. Dilimlemeye başlayabilirim. İsterseniz pandispanyayı bir gün önceden yapabilirsiniz. Öyle daha iyi olur. Keserken parçalanma olmaz. Hoş, benim pandispanyamda parçalanma olmadı. Şöyle dokusunu da göstereyim. Çok güzel. Ben 3 parçaya böldüm. İsterseniz biraz daha ince tabanlar kesip 4 parçaya bile bölebilirsiniz. Tabanı kalıbın içerisine alıp 4-5 yemek kaşığı sütle ıslatıyorum. Ardından buzdolabında beklettiğim pasta kremasını sıkıp kaşıkla yayıyorum. Dışarıdan 8-10 kişilik yaş pasta alacak olsanız 60 TL'den aşağı değil. Ama evde kendiniz yapınca maliyeti yarı yarıya indirmiş olursunuz. Hem de daha sağlıklı ve daha lezzetli yaş pastalar elde edersiniz. Bir tane muzu üzerine dilimliyorum. İsterseniz vişne de kullanabilirsiniz. Çok yakışır. İkinci katı da aynı şekilde sütle ıslatıp kremayı sürdüm. Bu sefer üzerine damla çikolata ve fındıklı çikolata parçacıkları ekliyorum. Daha sonra üzerine kremayı sürüyorum ki taban kaymasın, tam yapışsın diye. En son katı da ekleyip yine sütle ıslatıyorum ve kremayı sürmeye başlıyorum. Artık kalıbı çıkarabilirim. Bolca kremayla pastayı kaplıyorum. Ve tarakla şekil veriyorum.
Süsleme kısmına geçiyorum. Bir paket kremayı ısıttım. İçerisine damla çikolata ve bitter çikolatayı ekliyorum. Son olarak 3 parça kuvertür çikolatayı da ekleyip karıştırıyorum. Sıkma torbasına ya da benim gibi sos şişesine katın ve pastanın kenarlarına çikolatayı sıkıyorum. Ortasına rendelenmiş çikolata ekliyorum. Size demiştim bol çikolatalı bir pasta yapıyorum diye. Artan çikolatalardan şekiller yaptım. Pastanın yanlarına yapıştırıyorum. Bu pastayı kuzenimin doğum günü için hazırladım. İyi ki doğdun canım. Ve hazır. Afiyet olsun. Sevgili YouTube ailem, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilir, videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilir ve videosunu çekmemi istediğiniz tarifleri yazabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıkla, sevgiyle kalın.